Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmada yapacağımız hırkanın bitmiş halini sizlerle paylaşmak istedim. Örerken yaka kısmı biraz geniş gibiydi ama dikince ve düğmelerini falan tamamlayınca güzel oldu. Yani sayı artırıp eksiltmenize gerek yok. Ben toparlar mıyız acaba diye düşünmüştüm ama hayır, giyince çok güzel duruyor. Hırkamız 38, 40, 42 bedene çok rahatlıkla olur. Bu arada 4 tane ipim tam yetti. Yani çok az dikmelik bir ipim kaldı ancak. Yani 4 tane ipi kullandım. Bir iki sıra fazla yaparsanız yetmeyecektir. Şöyle bir de eninin ölçüsünü vereyim. Pardon arkadaşlar. 53,5 santim. Hatta 54 sayılır. Dediğim gibi yani oversize olarak 38 de giyebilir. 36 beden bile giyebilir arkadaşlar. Yani 42 bedene kadar çok rahatlıkla olacaktır. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle Yarnart'ın Alpine Angora melanj ipiyle bir hırka çalışması yapacağız. İpimiz 150 gram ve 150 metre uzunluğunda, %20 de yün içeriyor. Renk numarasını da söyleyeyim, 435. Şiş numarası olarak da 9 milimlik şiş kullanacağım. Şimdi yakadan başlayacağız hırkamıza. Roba kısmına çok fazla ilmek olacağı için bir de aynı numarada misinalı şiş kullanacağım. Ayrıca bu yakadan başlayacağımız için artırma noktalarımız olacak. Onun için de şöyle ayraçlara ihtiyacımız var. Şimdi şişimize dediğim gibi yakadan başlayacağız. 64 ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde 64 tane ilmeğimizi atalım. Şimdi ben 64 ilmeğimi attım. 2 ters 2 düz olarak başlayacağız ama şu kenarlardan ilmek alacağımız için başımız ve sonumuz 3 ilmek olacak. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yani şu bir ilmekten daha sonra kenar için ilmek çıkaracağız. 2 ters olarak kabul edelim ve 2 düz. İki ters örüyorum. İki düz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine 3 ilmeğimiz kalacak.
2 düzü ördüm. İpimi çeviriyorum. Son 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi asıl örgümüzün ön yüzüne geldik. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yalnız şu kenarlardan ilmek alacağımız için ilk ilmeği de örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Daha sonra sıranın sonuna kadar aradakiler 2 ters ve 2 düz olarak devam ediyor. Yani bu yönde gördüğümüz ilmekleri, düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sondaki 3 ilmeğimizi de düz olarak örüyorum ve ikinci sıramızda tamamlamış oluyoruz. Tekrar başlayalım. Üçüncü sıramıza. Üç tane tersle başladım. Daha sonra 2 düz ve 2 ters olarak devam edeceğiz. Şimdi bu üçüncü sıramız. Bir 5 sıra örmemiz yeterli yaka lastiği için. 5 sıra lastiğimi tamamladım. Şimdi işaretleyicilerimizi koyalım. Şablonda göstermiştim arkadaşlar. Ön için 12, kol için 7, arka için 18 ilmek ve diğer kol 7, diğer ön 12 ilmek olarak işaretleyicilerimizi yerleştirelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası ön parçamız. Şimdi buradaki 2 ilmeğimizin sağından ve solundan artırmalar yapacağız. Eğer işaretleyicilerini çok karıştırırım derseniz hem sağına hem soluna koyabilirsiniz. Ama ben şöyle tam orta noktasına koyacağım. Yani buradaki 2 ilmeğimiz ayrım noktamız. Daha sonra kol için 2, 4, 6, 7 ilmek sayıyorum. Yanındaki 2 ilmek yine ayrım noktamız. Dediğim gibi ister hem sağına hem soluna işaretleyici koyabilirsiniz. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Arka için 18 ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ve diğer ayrım noktamız. Şuradaki 2 ilmeğimiz. Araya da işaretleyicimi koydum. Daha sonra kol için 2, 4, 6, 7 ilmek. Şuradaki 2 ilmeğimiz yine ayrım noktası. Bu da 4. işaretleyicimi koyuyorum. Ve diğer ön için 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hem yakamızı artırmalarımıza başlayacağız. Hem de şu arka tarafımız daha yüksek olsun diye 1, 2, 3 tane dönmeler yapacağız. Yani şuradaki ön kısmına hiç geçmeden hem sağdaki hem soldaki kısma geçmeden kolda hep şu şekilde dönme yapacağız. Şimdi ön parçamız için artık lastik kısmımız bitti. Düz örgüye geçiyoruz. 12 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ön parça için 12 ilmeğimizi ördük. Bakın şuradaki 2 ilmeğe geldik. Şimdi burada ilk başta bir tane şöyle artırma yapıyorum. Bu artırmalarınızı isterseniz şuradaki ilmeği alıp şöyle çevirerek de yapabilirsiniz. Diğer parmakta ören arkadaşlar hani ip bu tarafta olduğu için şöyle bir artırma yapabilirsiniz. Yani burada bir ilmek atacağız. Şimdi ben bir tane şu şekilde artırmamı yaptım. 2 ilmek ayrım noktasındaki ilmeğimi örüyorum. 1 işaretleyicimi geçiriyorum. 2 daha sonra kolu bu tarafında da yine bir tane artırmayı yapıyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve yine ayrım noktasına geldik. Buradaki 2 ilmeği hemen burada da bir ilmek ilave ediyorum. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. İki ilmeği ördükten sonra yine bir artırma yapıyorum ve arka parçadaki 18 ilmeğimizi örüyorum. ...18 ilmeği ördüm. Yine buradaki 2 ilmeğimize geldik. Şu işaret için pardon arkadaşlar. Gittiğim. Yine ayrım 18 ilmeği ördüm. Kolla arkanın arasındaki 2 ilmeğe geldik. Ve buraya yine bir ilmek atıyorum. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. 1 2 2 ilmek ördükten sonra tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi koldaki 7 ilmeğe geldik. Dediğim gibi şimdi diğer öne hiç geçmeden 2 ilmek öreceğiz ve geri döneceğiz. Daha sonra geldiğimizde 2 ilmek daha öreceğiz. Böyle 3 ilmek örerek 3 kere dönerek burada arka ense yüksekliğini yapacağız. Şimdi bir tane ilmeği artırdım. 1 2 ilmek ördüm. Diğer tarafa geçmiyorum, geri dönüyorum. Geri dönüşlerde bu dönmeleri yaparken şuradaki ip hep kendimize doğru bakacak. Önce ördüğüm ilmeği boş olarak geçiriyorum ve bu ipi şöyle arkaya doğru çekiyorum. Şurada bir 2 ilmek oluşuyor. İpi tekrar kendime doğru aldım ve buradaki bütün ilmeklerimi
ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. İşaretleyicimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi diğer kola kadar aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, ayrım noktasına geldik. Şimdi buradaki 2 ilmeği örüyorum. Ve bakın kol kısmına geldik. Şu işaretleyiciden sonraki ön kısım. 2 ilmeği ördüm. Şu bir önceki sırada artırdığımız ilmeği önce örüyorum. Daha sonra 2 ilmek örüp geri dönüyorum. Diğer tarafa hiç geçmiyorum. Birinci dönme işlemini tamamladık. Şimdi bu yönde de yine aynı şekilde bu ip kendimize doğru bakıyor. Bu ilk son ördüğümüz ilmeği geçiriyorum ve ipi diğer tarafa doğru şöyle çekiyorum. Bakın burada da yine bir 2 ilmeklik oluşuyor. Bunu dönüşte burada artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Dönüşte bu ikisini birlikte alarak yine tek ilmek olacak. Ama bu arada delik olmaması için şöyle ipi çektim. 2 ilmeğim oluştu. İki ilmeğe geldiğimiz zaman şuradaki yine ön yüzlerde bir artırma yapıyoruz. Artırmalarımız hep ön yüzde, arka tarafta artırdıklarımızı örerek geliyoruz. 1 2 ilmeği ördüm. Yine bir tane artırma yapıyorum. Ve arka parçadaki 18 ilmeğimiz vardı. Bir önceki sıra artırdık. Bu sıra 20 ilmek olarak burayı örüyoruz. Evet, biraz vaktinizi alıyorum ama bu dönme kısmını birlikte yapalım diye bütün ilmekleri örerek gösteriyorum. Buradaki 2 ilmeğe geldik. Yine işaret koyduğumuz yere. Burada yine bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeği örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Bakın şuradaki döndüğümüz ilmek şöyle çift olarak görülüyor zaten. Oraya kadar örüyorum. Döndüğümüz ilmeği şu 2 ilmeği aynı anda örer gibi birlikte alıyorum. Daha sonra 2 ilmek daha örüp yine dönüş yapıyoruz. 1 2. Şimdi tekrar geri dönüyorum. İpimiz yine kendimize doğru. Buradaki ilmeği boş geçiriyorum. Şöyle diğer tarafa doğru çekiyorum ki burayı biraz sıkıca geçelim ki delik olmasın. İpi çektim. Şurada 2 ilmeğimiz oluştu. Daha sonra yine öreceğim yöne ipi getiriyorum.
Ve diğer tarafa doğru kola kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Şimdi arka kısmı örerek geldim. Bakın şurada döndüğümüz ilmek şöyle çift olarak görülüyor. Oraya kadar örüyorum. Çift gördüğümüz ilmek kolda şu anda şu ayrım noktamız 1 2 3, bu da dördüncü ilmeğimiz, döndüğümüz ilmek. Bunu çift olarak aldım ve ikinci dönüşümüzü tamamladık. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. Geri dönüyorum. Dönüşlerde önce ipimiz böyle kendimize doğru bakıyor. Buradaki ilk ilmeği boşalıyorum ve bu ipi diğer tarafa doğru şöyle şu şekilde çeviriyorum. Ve dediğim gibi buradaki ipinizi biraz sıkı olarak çekerseniz şu aralarda hiç deliğimiz oluşmayacaktır. Bakın daha önceki döndüğümüz yer şurası. Arada hiç boşluğumuz kalmadı. Şimdi kolda kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 5, 6. 6 ilmeğimiz oldu. Yine bir tane artırma yapıyorum. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. Yine bir artırma yapıyorum. Ve arkada şu anda 22 ilmeğimiz var. Onları düz olarak örüyorum. Arkada şu artırmamızdan sonra arada 22 demiştim. 24 tane ilmeğimiz var. Yani şu artırmamızda yapınca 24 ilmeğimiz oluştu. Şimdi bir tane örüyorum. İşaretleyicimi geçiriyorum. Tekrar bu da ikinci ilmeğimiz ayrım noktasındaki bir ilmek ilave ediyorum. Kolda 1 2 3 4 5, bakın çift ilmeğe geldik. Bunun ikisini şöyle beraber alıyorum. 6 ilmeğimiz oluştu. Şimdi tekrar 1 2 ilmek örüyorum ve geri dönüş yapacağız. Burası kol ve önün ayrım noktası. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu da üçüncü dönüşümüz. Yine ilk ilmeği boşalıyorum. Şöyle çekiyorum. Ve aradaki bütün ilmekleri diğer kolda bir ilmeğimiz kalana kadar hepsini ters örüyorum. Arka bölümdeki ters ilmekleri ördüm. Buradaki 2 ilmeği örüyorum. Şu artırdığımız ilmek. Burada döndüğümüz ilmeğe kadar ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorum. Evet, bakın şöyle çift ilmek olarak önümüze geliyor zaten. Bu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve tekrar 1 2 ilmek örüyorum, geri dönüyorum. Bu da son dönüşümüz olacak. Şu 2 ilmek, şunu da giderken artırmıştık ve kolda
Bir ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Burası yanıltmasın arkadaşlar. Giderken şu arada bir tane de artırma yaptığımız için 2 ilmek gibi görünüyor. Şimdi bunu dönüşte öreceğiz. Artık son dönüşümüzü yaptık. İpimi çeviriyorum. Bir ilmeği aldım. Tekrar diğer tarafa çeviriyorum. Ve artık sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Buradaki çift ilmeğimizi geri dönüşte öreceğiz. Evet, 2 ilmeğe geldik. Burada bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Arka bölümdeki ilmeklerimizi örüyoruz. Hatta sayalım. ...25 tane ilmeği ördüm ve bu artışımızla beraber bu arka bölümde 26 ilmeğimiz oldu. 1 ilmeği geçiriyorum. 2 ilmek ördükten sonra kol için bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın çift ilmeğe geldim. Bunu birlikte alıyorum. 10 11 ve bir tane de artırma yapıyorum. 12. Kol için 12 ilmeğimiz oldu. Burada da kolda 12 ilmeğimiz var. Önde bir tane artırma yaptığımız için 12 idi, 13 oldu. Şimdi burası da 13 olacak. Yani bu sırayı tamamladıktan sonra mutlaka şu ilmeklerinizi sayın. Yani şu anda kolda 12 ilmeğimiz oluştu. Artırmayı yaptım. 1 ve buradaki ayracımı geçiriyorum. 2 ilmek ördüm ve ön için bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dediğim gibi arkadaşlar bu sırayı tamamlayınca bir ilmeklerinizi kontrol edebilirsiniz. Sayılarımız da eşit olsun. Bakın şöyle dönmeler yaptığımız için şu arka ense kısmını şimdi şişimde tam sığmadığı için hafiften yükseltme yaptık. Şimdi bütün ilmeklerimizi arka yönde ters örerek sıranın başına kadar geliyoruz. Şurada çift aldığımız geri döndüğümüz ilmek var. Şöyle çift olarak bakın şu arada onun ikisini de bir alarak sıranın başına kadar geliyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bundan sonra artık geri dönüşlerimiz bitti. Şu ayrım noktalarındaki 2 ilmeğin sağında ve solunda her ön yüzde artırarak bakın şu 2 ilmeğin hem sağında hem solunda. Üçüncü ayracımız ve dördüncü ayracımız.
Yani şuradaki iki ilmeklerin hem sağ hem solunda birer tane artırma yaparak ön yüzde artıracağız. Arka tarafı ters olarak geleceğiz. İsterseniz şuraya kadar beraber yapalım. Şu ayracı tam ortaya koydum. Dediğim gibi karıştırırsanız hem sağına hem soluna böyle ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Ama ben çok fazla böyle ayraç takılı oluyor. O yüzden iki ilmeğin ortasına koydum. Yani burası artırma noktamız. Bir tane ilmek ilave ettim. Bir ayracımı geçiriyorum. 2 ilmek ördükten sonra tekrar bir ilmek ilave ediyorum. Tekrar göstereyim. Kol yerine kolumuzu örelim. Evet, 2 ilmeğe geldik. Yine bir tane ilmek ilave ediyorum. İki ilmeği ördüm ve tekrar ilmek ilave ettim. Dediğim gibi bu işlemi hep ön yüzde yapacağız. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Bakın şöyle de tuttuğum zaman yakanın arkadaki yüksekliği meydana çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde santim alırken de şu öndeki kol boyunu ölçü olarak alacağız. Yani burası çünkü arka taraf daha uzun olacaktır. Kol evi uzunluğumuz öndeki iki ilmeğin olduğu yerden ölçerek hesaplayacağız. Ben artımlarımı 16 defa ön yüzde artırma yaparak yani bütün ayrım yerlerinde 16 ilmek ilave ettim. Önümüz 12 idi. 16 ilmek artırdık. Ön tarafımız 28 ilmek oldu. Kol 42. Arka bölüm 56 ilmek oldu. Şimdi bu şurada tabii 7 ilmekte başladık. 16 sağda 16 solda bir de dönme yaparken artırmalarımız oldu. Kol kısmımız 42, arka 56, önde 28 ilmek. İkişer ilmekte ayrım noktalarımız da var. Bir ilmek fazla eksikliğiniz olursa arkadaşlar aralardan artırma veya eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi şurada da 1 santim vereceğim. Dediğim gibi ön kısmının şu ayrım yerini ölçüyoruz. Tam lastiğin başladığı noktaya kadar 22 santim. Yani lastik kısmını hesaplamadım ama şöyle bütün olarak vereyim. 27,5-28 santim civarında. Arka tarafımız daha büyüktür arkadaşlar. Yani dönmeler yaptığımız için. Ama bizim için önemli olan şu kol yeri. Hatta şöyle düz olarak da santim vereyim. Kolu tam düz olarak tutuyorum. Bu şekilde de bakın 22 santim geliyor. Şimdi şöyle hırkamızı göstereyim. Hatta büyükçe bir misineye geçirdim ki daha rahat görebilmeniz için. Böyle bir düzelteyim. Bakın şu işaretleyicimizden şu işaretleyici olan yerimiz kol mesafesi.
Şimdi sadece buradan başlayacağız. Örerek geleceğiz. Şu kol yerimizdeki ayrım noktası önle kol arasında. Bu da arka ve kol arasındaki ayrım noktamız. Şimdi buradan başlayacağız. Örerek geleceğiz. Arka noktanın ayrım noktasından geri dönerek sadece kolu öreceğiz. Şimdi birer ilmekte buradaki ikişer ilmeğimiz var arkadaşlar arada ayrım noktalarımızda. Bunun bir ilmeğini öne, bir ilmeğini de arkaya alacağız. Yani kolumuz 44 ilmek olacak. Sadece 44 ilmeği örerek kolumuzu bitireceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Ön kısmı örüyoruz. Aradaki iki ilmeği de örüyoruz. Artık artırmamız bitti. Artırma yapmayacağız. Ta ki arkadaki şu işaret koyduğumuz yere kadar, arka ayrımdaki işarete kadar devam ediyoruz. Şimdi önden başladık. Ön parçayı ördüm ve koldaki ilmekleri ördüm. Kol ve arkanın ayrım noktasına geldim. Bakın şu artık artırmamız bittiği için buradaki iki ilmeğin bir tanesini kol için örüyorum ve geri dönüyorum. Artık sadece koldaki ilmeklerimizi öreceğiz. Hatta şu şişe de geçeyim. Göstermesi rahat oluyor. Şimdi arka tarafı da ters olarak örüyorum. Şimdi ters yüzde de ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Dediğim gibi şu ayrım noktasına geldik. Buradaki bir ilmeği alıyorum, örüyorum ve artık geri dönüyorum. Ön kısmı örmeyeceğim. Sadece bakın şu şişimdeki koldaki ilmeklerimi düz örgü, ön yüzde düz, arka tarafta da ters örgü yaparak kol boyu olana kadar devam edeceğim. Şimdi ben tabii birkaç tane şiş kullandım şöyle gösterebilmek için arkadaşlar, ama tek normal misinalı şişinizle devam edebilirsiniz. Şimdi kolumuzu kol ağzına kadar devam edelim. Şuradaki ayrım noktasından sonra ben kolu düz olarak ördüm. Şimdi şurada 1 santim vermek istiyorum. 40 santim kadar, yani şu tam kolu ayırdığımız yerden itibaren şu tam ayrım noktasından koyuyorum arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şu anda 40 santim. Bir de lastik öreceğiz. Düz örgüden sonra ortalama yani bir 44-45 santim kadar kol boyumuz olacak. Ama dediğim, her zaman hatırlattığım gibi kol boyu farklılıklar gösterebilir. Bazen kol boyu daha uzun oluyor. Birkaç sıra daha örüp lastiğe öyle geçebilirsiniz, lastik kısmına. Şimdi kol ağzında azaltmalar yapacağız. Önce 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Daha sonraki ilmekleri şöyle çift alıyorum. 5. ilmeğimiz. Yine çift alıyorum 6. Çift alıyorum 7.
8, 9, 10. Bu aradakileri hep çift çift alıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sondaki 4 ilmeği de şöyle tek örüyorum. Yani kol ağzında biraz azaltma yaptım. 26 ilmek yeterlidir. Kol ağzı için aradakileri çift çift alarak sayımı 26 ilmeğe düşürdüm. Şimdi arka tarafını ters örgü olarak örelim. Şimdi ön yüze geldim. Artık 2 düz 2 ters olarak 1 2 düz ipimi çeviriyorum. 2 ters. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra da kol ağzının genişliğini ne kadar istiyorsanız bu lastik kısmı 2 düz 2 ters olarak devam edecek. Sayı azalttığımız için de burası daha dar olacak kol ağzımız. Son 2 ilmeği de ördüm. Artık bundan sonra ön tarafta da arka tarafta da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak şöyle 6-7 sıra kadar örelim. Altı sıra ördüm, yeterli. Şimdi kesmeyi yapalım. Örerek kesiyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. Birincinin içinden geçirdim. Daha sonraki ilmeklerim ters. Ters olarak ördüm. Şu arkadaki ilmekten geçirdim. Bunu çok defalar yaptık arkadaşlar. Onun için şöyle hızlıca gösteriyorum. İlmeğimiz terse ters olarak örüyoruz. Arkadaki ilmekten geçiriyoruz. Burada 2 tane düz ilmeğim var. İlk düzümü ördüm. Bir arkadakinden geçirdim. Yanındakini de düz olarak örüyorum ve geçiriyorum. Daha sonraki ilmeklerim ters. Arkadaki ilmeği ya ördüğüm ilmek mutlaka şişimde kalıyor. Şimdi ben bunu sıranın sonuna kadar tamamlayayım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum.
Ve kolumuzun bir tanesini bitti. Şu son kalan ilmeği de kendi içinde bir kere örüp ipimi keseceğim. Yalnız ipi keserken şu kol altı dikileceği için tekrar tekrar ip bağlamaya gerek yok. Şöyle dikecek payımızı veriyoruz. Ve ipi öyle kestim. Kolumuz şu şekilde. Şimdi diğer kola geçerken, şimdi bu şişimizde arka ilmeklerimiz, kol ve diğer önümüz var. Diğer kola geçerken mutlaka kaldığımız yerde, yani önden başladık, geldik, kolu ördük ve geri döndük. Şimdi arka bedende kaldık. Onun için ipimizi arka bedene bağlıyoruz. Şuradaki şimdi ben daha sonra orayı sabitleme yaparım. Arka bedenden başlayarak diğer kola kadar gidiyoruz. Şurayı tekrar bir söyleyeyim arkadaşlar. Birinci kol bitti. İpimizi arkanın hemen şurada iki tane ilmeğin birini kola almıştık. Birinci ilmeğine bağladık. Daha sonra arkadaki bütün ilmeklerimizi örerek geldik. Bakın şurada arka ve kol ayrımı var. Onu da örerek geçtik. Diğer ön, sadece şişimizde diğer ön parça kalacak. Şöyle ayrım noktasına kadar öreyim. Burada iki ilmeğin yine bir tanesini kol için alıyorum. Ve diğer sadece öndeki ilmeklerimiz kalıyor. Hatta şunu da çıkaralım. Normalde bu kadar şişle örmenize gerek yok arkadaşlar. Yani kalın iple çekim yapmak oldukça zor, yani göstermesi çok fazla zor olduğu için ben böyle birkaç tane şişle gösteriyorum. Normalde tek bir misinalı şişle yani bütün parçaları örebilirsiniz. Şimdi buradaki kolumuzdaki 44 ilmeği şuradaki ayrım noktasına kadar ters olarak örelim. Örgümüzün arka tarafında da şu şekilde ters örgü yaparak geldim. Bakın işaretimiz zaten şuradaki iki ilmeğin ortasında. Buradakini de birini alıyorum. Artık şunu çıkartabiliriz. Ve geri dönüyorum. Yani şimdi sadece koldaki kalan ilmeklerimizi diğer kol gibi aynı seviyede olana kadar düz örgü yapıyoruz. Daha sonra da ilmek azaltarak 26 ilmeği inip lastiğini örüp bitiriyoruz. Yani ikinci kolu da tamamlayalım. Şimdi birinci kolu tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. Arka parçada ipimizi bağladık. Arkayı ördük. Daha sonra diğer kola geçtik. Ve bu kolu da tamamladım. Şöyle şu şekilde. Kolu tamamladıktan sonra ipimizi şu ön parçayı örmedik arkadaşlar. Bu sadece burası kalmıştı. Şimdi bu ön parçaya ipimizi sabitliyoruz. Bakın arada kolu ördük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Yani ön parçamız örülmedi. İpimi ön taraftaki ilmeği arkadan sabitledim ve öndeki ilmekleri örüyorum. Artık şişimizde sadece 2 ön ve bir arka olarak bedendeki ilmeklerimiz kaldı. Şimdi şişimin birini çıkarayım. Şu anda şişimizde sadece beden ilmeklerimiz var. Burada 2 tane kolu ördük, aradan çıkardık. Şimdi koltuk altına hiç ilmek atmadan sadece beden kısmını öreceğiz. Ben yine normal düz şişime geçeceğim. Misinalı şişle örmek bana zor geliyor. O yüzden artık sığacağı için tek şişe geçiyorum. Yine burada da bütün ilmeklerimizi arka yönde düz olarak, ters olarak örüyorum. Şimdi ön parçadaki ilmeklerimizin hepsini ördüm. Şimdi bakın arada kol var. Hiç araya ilmek atmadan direkt arka parçaya geçiyorum. Yani kol altını bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi diğer kol altına kadar ters örgü olarak devam edelim. Diğer kol altına geldik. Yine dediğim gibi hiç araya ilmek falan atmadan direkt birleştirerek devam edeceğiz. Bakın diğer sadece ön parçamız kaldı. Şuradaki ipimi de birazcık çekiyorum ki ara birleştirme yerinde açıklık kalmasın. Şimdi sıranın sonuna kadar örüyorum ve bedenimiz de birleşmiş oluyor. Bütün ilmeklerimi ördüm. Sıranın başına geldik. Yani ön yüzümüze geldik. Şimdi şişemizde sadece sağ ön, orta, arka parçamız ve diğer ön parçamız olarak birleştirdik. Bütün ilmeklerimizi artık beden boyu olana kadar, buradaki uzunluk size kalmış. İster kısa hırka, ister uzun hırka yapın. Bundan sonrası bu şekilde devam edecek. Bakın şu birinci kolumuz arada. Diğeri de burada. Şöyle görünebiliyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Şu kol parçalarımız 2 tane.
Şimdi kalan bütün ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka tarafta da ters örgü olarak devam ediyoruz. Şimdi ben kol altını birleştirdikten sonra bütün olarak ördüm. Şu iki tane kol altımız. Ben çok uzun bir hırka yapmayacağım. Şurada bir santim vereyim. Şu tam kol altından itibaren, birleştirdiğimiz yerden itibaren 25-26 santim kadar ördüm. Şimdi etek ucunun lastiğini yapacağım. Ama siz boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra iki tane düz, iki ilmek ters. İki düz, iki ters olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Yani artık etek kısmının lastiğine geçtik. Evet, bu şekilde iki düz iki ters olarak sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldik. İki düzde yine bitiriyorum. Eğer böyle iki düzde bitmezse aralarda bir iki tane ilmek kesebilirsiniz. İki düzde bitirdim çünkü buradan ilmek alacağız. Bu da kenar ilmeğim. Birinci sıramız bitti. Arka tarafta ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmekleri ters ördüm. İki tane düz ilmeğim var arada. Şimdi buradaki lastik kısmını da iki ters iki düz olarak istediğiniz ebatta örebilirsiniz. Etek ucunu da 6 sıra ördüm. 7. sırada da kesmesini yaptım, bitirdim. Kestikten sonra ipim son ilmeğimde kaldı. Şimdi ön yüzden şu kenarına ilmek alacağız ama önce ben şu kollarını bir dikmek istiyorum. Kolu dikmek için ucunda pay bırakmıştık. Onu açıyorum. En ucuna şöyle ipimizi bir sabitleyelim. Daha sonra bir ilmek buradan alıyorum. Şu kenardaki ilmeklerimiz var arkadaşlar. Oradan bir tane alıyorum.
Bir tane de karşı tarafta. Şimdi kol altını zaten beden burada birleşik, buraya kadar dikelim. Kol dikişlerini tamamlayalım. Evet, kolların dikişlerini tamamladım. Hırkamız da şu şekilde. Şimdi şu her iki yöne de ayrı ayrı ilmek alacağız. İpimiz burada kalmıştı. Şimdi bu sağ önümüzün ilmeğini alalım. Şu kenardaki şu ara boşluklardan girerek ilmeklerimi alıyorum. Şimdi etek ucundan başladık. Yakaya kadar, yakanın sonuna kadar ilmeklerimizi alalım. Şimdi etek ucundan başladım ilmek almaya, yakaya kadar, yakanın sonuna kadar ilmeğimi aldım. Şimdi burada sayı vermem aslında doğru değil. Çünkü hırkayı 1 santim bile uzatmanız buradaki ilmek sayısını değiştirir. Ama ben ortalama bir 74-76 ilmek civarında ilmeği aldım. Şimdi burayı 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Şimdi ben 3 sıra kadar ördüm. Burası sağ ön parçamız olduğu için burada ilik açacağım. 2 ilmeği örüyorum. Hemen yanındaki 2 tane ters ilmeğimi kesiyorum. Ve yandaki 2 ilmeği örerken ipimi çevirmeden
Şu şekilde örüyorum ve burada bir tane artırma yapmış oluyoruz. Yani kestiğimiz ilmeğin yerine şu şekilde artırdık. 2 düzümü örüyorum. Böyle belirli aralıklarla iliklerimizi açacağız. Şimdi yine şurada bir ilik daha açalım. Ben sayımı göre ayarladım arkadaşlar. 5 tane ilik açacağım. Yani sayınızı 5'e bölerek iliklerinizi veya 6 tane ilik de açabilirsiniz. O şekilde kendi sayınıza göre ayarlama yaparak iliklerini açabilirsiniz. Önce 2 ilmeği kesiyorum. İpim bu yönde. Düzümü örerken şöyle yapıyorum. Ve buraya bir tane böyle artırma yapmış olduk. Bir kere daha göstereyim. Buradaki 2 ilmeği kesiyorum. İpim kendimden tarafa düz ilmeği örerken şu şekilde örüyorum ve şuraya bir ilmeği kestiğimiz ilmeğin yerine ilmek artırmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar iliklerimizi açarak devam edelim. Şimdi burada kestiğimiz ilmek vardı. Onu örüyorum ve artırdığım ilmeği de düz olarak ördüm. Bakın burada bir tane iliğimiz açıldı. Şimdi aradaki ilmekleri örüyorum. Üçüncü sırada kestik. Bu da dördüncü sıramız. Yani ilik yerlerimizi üçüncü sırada açtık. Dördüncü sırada da giderken artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Ve daha sonra 200 sıra daha örüp ön bantının lastiğini bitiriyoruz. Bakın şu artırdığımız ilmeğe geldik. Onu normal ilmek gibi örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakın bir tane iliğimiz burada. Bir tane burada. Bu şekilde belirli aralıklarla iliği açtım. Şimdi bunun üzerine bir iki sıra daha örüp kesmesini yapacağım. Ön lastiğimizde ön kısmının bant lastiği de bitmiş olacak. Bu sağ tarafımız ilikli olan, şöyle bir göstereyim. Diğer tarafı da ilmeğini aldım ve ördüm. Bu taraftaki, sol taraftaki parçanın ilmeğini alırken yaka tarafına ipimizi bağlıyoruz. Ön yüzden alıyoruz. Aşağıya doğru, etek ucuna doğru alıyoruz. Diğer tarafta biliyorsunuz ipimiz burada kalmıştı zaten. Etek ucundan başlayarak yakaya doğru almıştık. Evet, hırkamızın dikişleri de bitti. Zaten bedende dikiş yok. Bir tek kol altlarında dikiş yaptım. Bakın şöyle bir yaka kısmını da göstermek istiyorum.
Şimdi bu yaka bana biraz geniş gibi geldi ama dileyen arkadaşlar yani böyle geniş olarak kullanabilir. Ben henüz bunu giydireceğim, bir bakacağım. Eğer yaka çok geniş gibi gelirse tekrar şuradan ilmek alarak aynı sıra şeyi takip ederek belki bir toparlama yapabilirim. Bir iki sıra daha lastiği, yakanın lastiğini örüp hafiften bir toparlama yapabilirim. Dediğim gibi yakamız da bu şekilde ama ben hani henüz giyilmediği için bilmiyorum yakanın tam genişliğini. Şu anda biraz geniş gibi duruyor. Dileyen arkadaşlar bu genişlikte bırakabilir. Dileyenler başlarken mesela ikişer ilmek eksik başlayabilir. Hırkamız bu şekilde. Düğme almadığım için henüz içindeki renklerden bir düğme alacağım. Düğmeleri dikemedim yani şöyle ilk yerlerinde düğmeleri dikip hırkamız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.